Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Günlük falınızla tekrar karşınızdayım. Günlük falımızda bakalım neler çıkmış. Dileklerimizi tuttuk, niyetlerimizi ettik. İnşallah güzel bir fal olmuştur. Bayağı kuvvetli tutmuş. Bir gözyaşımız var. Biraz bol bir gözyaşı ama dışarı sıçradı, yani paylaşarak ağlayacağız. Şöyle bir genel olarak bakalım. Sıkıntılarımızı bir kenara toplamışız. Çok fazla bir detay çıkmamış ama oldukça inceleyerek bakacağım tekrar. Şöyle genel bir bakalım. Tek bir yolumuz var. Bu yolumuz gözyaşıyla dolu. 2 kişilik bir buluşma var bu gözyaşının sonunda. Bir mutluluk ağlaması olacak. İnşallah hayırlı olur sonucu. Bir düşünce var. Böyle kafanızda artık böyle bir büyükçe bir balon oluşmuş. Bir düşünce var aklınızda. Neyle alakalı olduğu belirsiz. Karanlık. Bu düşüncenin neyle alakalı olduğu net değil. Ama kafanızda aşırı kurduğunuz bir düşünce. 2 kişi oturmuş konuşuyor. Ama oturan kişi bir adam, bu aşırı şekilde düşünce içerisinde. Kafası dolu. Arkadaki 2 kişi bir bayan. Şuracıkta görüyorsunuzdur. Bayan ve bir adam, yani bir kadın bir adam oturmuşlar konuşuyorlar. Özellikle de kadın ayakta tam da oturmuş olduğu söylenemez. Bir konuşmaları var. Adam düşünüyor. Bir evi terk etme durumu gibi bir şey söz konusu olabilir. Kadın evi terk ediyor olabilir. Erkek bu yüzden kara kara düşünüyor olabilir. Belki bir aile çatışması, bir karı koca kavgası. Belki gereken bir durumdu. Belki gerekmeyen ufak tefek bir şeyleri abartıp da bu hale gelindi. Çok net değil. Detaylara baktıkça bunun neden olduğunu anlayacağız. Bu adam çok fazla düşünüyor. Aşırı şekilde kafası dolu durumda. Neden düşündüğü, neyi neden bu kadar büyüttüğü ya da bu düşünceler neden bu kadar büyüdü belirsiz. Hane içerisinde bu insanlar sadece 2 kişi, kalabalık yok. Bunlar yetişkin insanlar, aklını başına almış insanlar ama bazen yetişkin insanların da bazen çocukluğu tutabiliyor. Bir kalabalığın içerisine giriyorsunuz. Kalabalık içerisinde kendinizi çok böyle o ortama adapte edemiyorsunuz. Sanki böyle orada tek başınızdaymış gibi hisler yaşıyorsunuz. Yani kalabalığın içinde bir yalnızlık yaşıyorsunuz ama bunalmışsınız. Bunalımlarınızı atacağınız yer orası değil. Bir dert ortağı bulup, yani kendinizi yanında rahat hissettiğiniz bir insanla derdinizi paylaşmanız gerekiyor. Eşinizle bir problem yaşayıp sorunları büyütüyorsunuz. Her iki taraftan da sorunlar büyüyor. Bir anahtar çıkmış. Anahtar 2 tarafa dönük. Yani 2 tane ucu var sanki anahtarın. Çift taraflı bir anahtar. Bir anahtar sorunu olabilir. Yani evle ilgili bir sorun, bir paylaşım durumu vesaire gibi olabilir. Ya da evi terk ettiyseniz anahtarı bıraksam mı alsam mı düşüncesi olmuş olabilir. Kafanızdaki sorunlar nedir bilemiyorum ama hemen anahtarın üst kısmında bir borazan çıkmış. Bir dedikodu var. Üzerinde de bir kılıç çıkmış. Dedikodu asılsız. Asılsız olduğunu siz biliyorsunuz ama diğer insanlar, duyan insanlar bu lafa söze inanmaya başlamış. Ama birisi bu insanların ağzını kapatacak. Adaletsiz davranan kişiler, haksızlığa uğratan kişiler cevabını alacak. Kılıç gibi kesecek, atacak birisi.
bu konuyu kapattıracak. Bu dedikodu en kısa sürede yayılmadan, daha fazla yayılmadan kapanacak. Kılıcın üst kısmında 2-3 tane kuş var. Ard arda güzel haberleriniz var. Eşinizle yaşadığınız problem her neyse birileri tatlıya bağlamak için elinden geleni yapacak. Dedikoduyu yayan kişiler de zaten sizi istemeyen insanlar, iyiliğinizi istemeyen insanlar ve bunların ağzını kapatacak kişi de sizin en yakınınızdaki bir insan. Sizin çok değer verdiğiniz bir insan. Çok özür diliyorum. Haneniz içerisinde bir ufak tefek sorunlar var. Bunlar incir çekirdeğini doldurmaz sebeplerken bazı sebepler, yani ufak tefek olan sorunlar artık bir şekilde yığın haline gelmiş, büyümüş ard arda. Bu sorunların üstesinden tek başınıza gelemediğiniz için eşinizle bu kavgayı yaşamışsınız. Evi terk etme durumunuz, yani annemin evine gidiyorum gibi bir çıkış olmuş ama annenizin evi değil de sanki böyle çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir yakınınızın yanına gidiyorsunuz. Size hem anne, hem abla, hem arkadaş, hem kardeş olabilen birisi. Bu insanla oturup sohbetinizi ediyorsunuz, sıkıntılarınızı konuşuyorsunuz. Bu insan size doğru bir yol gösterecek. Evliliğinizi bitirmiyorsunuz. Bitirme amaçlı ayrılmamışsınız o evden. Kapıyı çarpıp çıkmak, yani tamamen evi terk etmek gibi değil. Evi terk etmemişsiniz ama aklınız hem o insanda, eşiniz de, hem de birazcık burnu sürtsün istiyorsunuz. Bazı hatalarını görsün istiyorsunuz. Ve bu konuda gerçekten de haklılığınız ortaya çıkacak. Bu insan gerçekten de pişman olup geri sizin arkanızdan gelecek. Yolun bir ucunda iki kişi oturmuş. Bu iki kişiden birisi siz, birisi de yakınınız olan kişi. Diğer ucundan bir adam yola çıkmış. Bu eşiniz sizin arkanızdan sizi almak için dönecek. Yanınıza gelecek yani. Hayatınızdaki insanla belki şöyle bir sebepten bir kavganız olmuş olabilir. Birisine kefil olmuştur ya da birisine bir borç vermiştir. Büyükçe bir miktar bir paradır ve bununla alakalı bir problem yaşamışsınızdır. Zaten ufak tefek sorunlar vardır. Bunların da üzerine bu olay eklenince yani her şey ipi koparmış duruma gelmiş. Ama siz tamamen evinizi terk etmemişsiniz. Hayatınızdaki insanla devam edeceksiniz yolunuza ama biraz hatasını görsün istiyorsunuz. Bazı şeyleri artık kabullendiremediğiniz şeyleri kabulleneceğini göreceksiniz zamanla. Arkanızdan geliyor, sizin elinizden tutup sizinle beraber dönüyor. Dönüş yolunuz bu tarafta, yani bu yöne doğru ve yolunuz daha kısa. Ve yolunuzun etrafında çiçekler var. Yani onun sizi gelip alması sizi o kadar mutlu ediyor ki. O insanla yolunuza devam edeceksiniz. Eşinizle problemlerinizi çözeceksiniz. Bir anda bir kavgayla, tartışmayla sorunlar büyüyor. Daha sonrasında siz evi terk ediyorsunuz ama yani terk etme değil de yani birazcık o evden uzaklaşıyorsunuz. Hayatınızdaki insanla probleminiz, bu sorunları onun üzerine yıkıp onu tek başına bırakıp gittiğiniz zaman kendisi bazı şeyleri daha net görmeye başlayacak. Arkasından bir uzaktan birisiyle görüşüyorsunuz ama öncesinde bu arkadaşınızın yanına gitmeden öncesinde bir başka kişiyle daha görüşüyorsunuz. Bu insan sizin eşinizin yakını olan birisi. Annesi olabilir, yani kayınvalideniz olabilir ya da halası, teyzesi gibi birisi olabilir. Çünkü onun yakını birisi, belki de kız kardeşi, bilemeyeceğim. Bu insanla oturup konuşuyorsunuz. Sakın ona yardım etme. O birazcık hatasını görsün. Ben evimi terk etmiyorum. Sadece onun burnunun sürtmesini istiyorum dercesine bir konuşmanız var. Arkası aydınlık, temiz. Bir hayır kapınız açılmış. Bir dileğiniz var.
Dileğiniz gerçekten de olacak. Hayır kapınızın sonuna kadar açık olduğunu söyleyebilirim. Hayatınızda başka büyük bir sıkıntınız yok. Sadece bu olayla alakalı bir problem yaşamışsınız. Bunu da sonucunu siz kendiniz daha net göreceksiniz. Tabağımıza geçiyoruz. Parça parça dökeceksiniz, atacaksınız sıkıntılarınızı. Hayatınızda çok büyük olumsuzluklar yok. Eşinizle ufak tefek problemler yaşıyorsunuz ama arkasından da bu olayı yaşadıktan sonra bir şeyleri artık görmesini istemişsiniz. Bir U dönüşü yapılacak. Siz bir yandan gideceksiniz ama arkanızdan sizin gelecek ve sizi almadan da dönmeyecek. Kendisi yanlışından dönecek. Hatasını anlayacak. Kalabalığın içerisindesiniz. Bir ortama girmişsiniz. O kalabalıkta kendinizi yalnız hissediyorsunuz ama etrafınızdaki insanlar şen şakrak, eğlenceli, eğleniyor, gülüyor ama siz orada sanki yokmuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Yani orada tek başınızdaymış gibi hissediyorsunuz. Şurada bir silah çıkmış. Silah, yani kurşun hızıyla eşiniz arkanızdan bir haber gönderiyor ve sizden ayrılmak istemiyor. Bu gözyaşı eşinize ait. Temiz bir gözyaşı. Eşiniz siz asla yapamıyor. Sudan çıkmış balığa dönecek sizin olmadığınız yerde. Hayatınızda çok fazla bir olumsuzluklar yok. Küçük çaplı problemleri bir şekilde konuşarak ufak tefek tartışmalarla çözebiliyorsunuz. Ama hayatınızdaki en büyük sorun eşinizin fazla iyi niyetli olması. İyi niyetini de çevresindeki insanlar suistimal ediyor. Ve birisine kefil oldu veyahut da bir borç verdi. Alamayacağınız birisine verdiği için bir problem yaşıyorsunuz. Şurada da çıkmış anahtar. Anahtar iki uçlu. Anahtarın bırakmakla bırakmamak arasında kararsız kalmışsınız. Anahtarı bırakıp sanki tamamen evi terk etmiş görüntüsü vermek istemişsiniz ama bir şekilde gene anahtarımı bırakmayayım elimde kalsın da döndüğüm zaman o evde yokken döndüğüm zaman kapıda kalmayın düşüncesi de oluşmuş sizin aklınızda. Ve gerçekten de doğru mantıklı düşünmüşsünüz. Hayatınızdaki insan sizi gerçekten de çok seviyor, çok değer veriyor. Fakat iyi niyetinden sürekli kaybediyor. Arkanızdan koşup gelecek ve sizi asla ve asla bırakmayacak. Fincanda da tabakta da görebildiklerim her ikisi de aynı olumlu yönde şeylerdi. Olumsuz olan sadece bir maddi bir durumla alakalı probleminiz. Bunu da yakın zamanda çözeceksiniz inşallah diyorum. Ve izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bilip bilmediğim bütün ülkelerden izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. İyi günler.